Fon Radar tam olarak küçük ve orta boy işletmelerin nakit sıkıntısını çözüyor. Bir KOBİ'nin elinde vadeli bir alacak varsa ve bunu vade gelmeden önce nakde çevirmek istiyorsa bizim uygulamamıza yükleyip örneğin çek veya senetler için teklif alabiliyorlar. Son dönemde ortalama 100 milyon liralık bir işlem hacmine ulaşmış olduk. Çok zorlandığımız ve kendimizi sorguladığımız yerler oldu, olmadı diyemem gerçekten. Asıl tohum yatırımımızı Alesta Yatırım ve Sertaç Özinal'dan aldık. Kendilerinden aldığımız bu yatırım bizim için mesela çok önemli bir noktaydı, büyük bir kırılım noktasıydı. Bence takıma inandılar. Sıfırdan bir şey ortaya koymaktan alınan bir keyif başka bir şeyle çok ölçülemez. Adım Elif Özdemir Ünlüçerçi. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum 2000 yılında. 11 yıl kadar İngiltere'de kaldım. İngiltere'de farklı sektörlerde farklı müşteriler için yazılım geliştirdim. 2012 yılında Türkiye'ye döndüm. 2019 yılında ortağım Okan'la güçleri birleştirdik ve Fon Radar'ı kurduk. 4. senemiz. Gençken bilim kurgu kitaplar okumayı çok severdim. Bilgisayar mühendisliği de tercihlerim arasında ilk sıralardan bir tanesiydi. Çok keyif aldım yazılım geliştirirken. Filipinler'deyken bu 11 yıllık Türkiye'den uzak olma döneminde yine bir girişim denemesi oldu. Çok başarılı olmadı ama eğitici oldu diyelim. Ben teknoloji kökenliyim, yazılım geliştirme. Okan da finans kökenli, 20 seneden fazla vadeli alacakların temlik edilmesiyle ilgili bir alanda çalışmış ve böyle bir ihtiyacı görmüş. Yani gerçek bir problem olduğundan ve gerçekten bizim deneyimimiz, bilgimiz, ortak olarak bilgimizin olduğu bir alan olduğu için de birlikte ilerlemenin doğru olduğunu düşündük. Önce bir fikirle bir hızlandırma programına başvurduk. Daha şirketi de kurmamıştık. 2019'un Eylül ayında firmamızı kurduk. Sonra bir Covid girdi araya maalesef, bizi epey zorladı. Bizim sektörün en büyük zorluklarından bir tanesi müşterilerimizin regülasyona tabi olması bir kere. Bir diğeri de müşterilerimizin çok büyük kurumlar olmasından dolayı karar verme mekanizmalarının biraz zaman alması. Covid sonrasında toparladık. Bir takım yatırım süreçlerimiz oldu, destekler aldık, hibeler aldık ve o zamandan beri de tam gaz devam ediyoruz. Fon Radar tam olarak küçük ve orta boy işletmelerin nakit sıkıntısını çözüyor. Küçük ya da orta boy bir işletmesiniz, nakde ihtiyacınız var. Aslında şöyle oluyor, bir hizmet veriyorsunuz ya da bir ürün satışı yapıyorsunuz. Genellikle o düzenlemiş olduğunuz, verdiğiniz hizmetten ya da yaptığınız satıştan kaynaklanan, yani bir fatura düzenlediniz, onun ödemesini almanız uzun zaman alabiliyor. Ortalama 3 ay kadar sürebiliyor bu Türkiye'de. Tabii bu esnada sizin kendinizi döndürmeniz için nakde ihtiyacınız oluyor. Türkiye'de KOBİ'ler, bu küçük ve orta boy işletmeler banka kredi hacmi sadece %26'sına ulaşabiliyorlar. Aslında kendileri %99'unu oluşturuyorlar sektörün. Bu nedenle de bir nakit sıkıntısı olduğunda banka kredileri dışında çok farklı ürünlere de ihtiyaçları olabiliyor. Biz tam o boşluğu dolduruyoruz. Bir KOBİ'nin elinde vadeli bir alacak varsa ve bunu vade gelmeden önce nakde çevirmek istiyorsa bizim uygulamamıza yükleyip örneğin çek veya senetler için teklif alabiliyorlar. Yeni hayata geçirdiğimiz tedarikçi finansmanı ürünü için büyük alıcılara düzenli olarak ürün tedarik eden tedarikçiler faturalarını yüklüyorlar yine bizim sistemimize ve erkenden ödeme alabiliyorlar bu faturalar için. Yine platformumuzda olan finans kurumları vasıtasıyla. Son olarak bir ürünümüzle de onu daha hayata geçirmedik. O da bizi çok heyecanlandırıyor. Alacaklarını, ticari alacaklarını ödenmeme riskine karşı koruyabiliyorlar. Sigorta yapabiliyorlar. KOBİ'ler şöyle hareket ediyor. Ellerinde çek olduğu zaman her zaman çalıştıkları finans kurumları olabiliyor. Faktörink şirketleri olabiliyor. Oraya gitmeyi tercih edebiliyorlar. Ama oradaki limitleri bitmiş olabiliyor. Bazen de alternatif görmek istiyorlar. Daha farklı fiyatlara erişebilmek istiyorlar. Bizim çalıştığımız finans kurumları çok avantajlı fiyatlar veren finans kurumlarıdır. Böyle bir avantajımız var ve birden fazla yerden teklif alabilme, birden fazla teklifi gösterip en iyi teklifle vadeli alacağını tabiri caizse kırdırabilme avantajı olmuş oluyor KOBİ'lerin. Bir de bilmedikleri bir finans kurumuna gittiklerinde kiminle iletişime geçeceklerini bilemeyebilirler. Burada biz bu problemi de çözmüş oluyoruz. Direkt bizim uygulamaya yüklediklerinde bu karar vericilerin önüne düşüyor aslında işlemler. Genellikle çok yoğun bir gün değilse birkaç saat içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap dönülüyor bu çek işlemlerine. Enflasyonist bir dönemde vadeyi beklediğimde zaten aslında gün içerisinde benim alacağım erimeye başlıyor. Alacağımın vadesini beklemek yerine bugünkü borcumu ilerideki bir alacağımla ödemek benim için çok avantajlı olabiliyor bir KOBİ olarak. Son dönemde ortalama 100 milyon liralık bir işlem hacmine ulaşmış olduk.
Tedarikçi finansmanı tarafında çok büyüyeceğini öngörüyoruz sektörü. Bizim şu an ortaklık yaptığımız Denizbank ortak bir ürün geliştirdi. Deniz Finansal Hizmetler grubuyla Fornadar ortak Neo Elektronik AŞ'yi kurdu. Denizbank tedarikçi finansmanı piyasasında işlem hacminin %30-35'i kadarına hakim. Haliyle burada çok büyük cirolara ulaşmayı bekliyoruz kısa bir zaman içerisinde. 2024 yılı için hedefimiz 66 bin adet fatura işlemi gerçekleştirmek. Büyük bir alıcı var. Örneğin Migros büyük bir alıcı. Bu büyük alıcının tedarikçileri, yani düzenli olarak bu büyük alıcıya fatura kesen, ürün tedarik eden tedarikçilerimiz var. Ve diğer bir aktör de finans kurumu. Tedarikçilerin yine tedarik etmiş oldukları ürünlerin ödemelerini almaları 2 ay, 3 ay, belki daha uzun süreler alabiliyor ve bu arada bir nakit akışı sıkıntısı olduğunda kesmiş oldukları faturayı daha erkenden ödemesini almak isteyebiliyorlar. Akış, büyük alıcının kendisine kesilmiş olan faturalarının hepsini sisteme yüklemesiyle başlıyor. Daha sonra tedarikçi bu faturalar arasından istediklerini seçiyor, iskonto ettirmek istediklerini. Finans kurumları da bu seçilmiş olan faturalara fiyat teklifi veriyorlar. Tedarikçi eğer memnun kalırsa bu tekliften belirtilen rakama iskonto ettirebiliyor. Yani temlik ediyor, kendi hakkından vazgeçmiş oluyor bu faturanın. Ödeme günü geldiğinde de, vade günü geldiğinde de artık alıcı tedarikçiye ödeme yapmak yerine finans kurumuna ödeme yapıyor. Büyük bir alıcının tedarikçisi olarak kendiniz erişemeyeceğiniz faiz oranlarına erişebiliyorsunuz alıcınızın kredibilitesini kullanarak. Haliyle hem alıcı gerekirse ödemelerini, yani vadesini biraz uzatabiliyor. Tedarikçi daha erkenden ödeme alarak nakit sıkıntısını çözebiliyor. Ve finans kurumları için de bunlar aslında çok düşük riskli olan cari alacaklar. Haliyle üç taraf için de çok avantajlı bir sistem işlemiş oluyor burada. Adana'dan bir ayakkabıcı müşterimiz başarılı bir işlem yaptı, bir senet işlemi. Yapı Kredi Factoring'de bu işlemi finanse etti. Yani çok mutlu olduk. Sonra kendisine telefon edip bizim için bir değerlendirme yapmasını rica ettik App Store'dan. Çok güzel bir yorum yazdı. Çok içten kendisini tanıttı. Adana'dan kim olduğunu yazdı yorumların içerisine ve daha sonra inanın Adana'dan pek çok işlem akmaya başladı bize. Bu böyle değişik bir iş. Ağızdan ağza duyulup insanların birbirine tavsiye etmesiyle büyüyen bir iş. Yani gerçekten de can damarımız olan bu KOBİ'lerin işlerine yardımcı olabilmek, nakit akışına katkıda bulunabilmek, yani elindeki çeki 5.000 lira yerine 8.000 liraya kırdırmasına katkıda bulunmak, o 3.000 liranın cebine girip daha farklı bir işini çözmesine yardımcı olmak bizi inanılmaz mutlu etti ve gurur verdi açıkçası. Vadeli çek bize özgü bir şey biraz. Biraz da aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nde de olan bir sistem. Ama tedarikçi finansmanı global. Çok kısa bir süre içerisinde biz zaten yine Birleşik Arap Emirlikleri bölgesine doğru gitmeyi planlıyoruz bu ürünle. Öte yandan bu bahsetmiş olduğum fatura sigortası ürünü o çok unik, çok özel bir ürün. Şu anda Türkiye'de bizden başka o ürünü geliştiren daha farklı bir girişim yok. Ve dünyada da farklı birkaç yerde pilot çalışmaları var bu ürünün. Finans merkezlerinde Britanya gibi, Amerika, Singapur gibi bir takım yerlerde pilot çalışmaları uygulanıyor bu tekli fatura sigortasının. Onunla çok daha hızlı bir şekilde de globalleşme imkanı olacak diye düşünüyoruz. Çok zorlandığımız ve kendimizi sorguladığımız yerler oldu, olmadı diyemem gerçekten. Genelleme de yapmak istemiyorum da. Şöyle bir analoji yapabilirim. Bu uzun mesafe koşuları koşmaya 30 yaşın üstü insanlar biraz daha yatkın oluyor. Biraz böyle mental bir sabır, bir disiplin gerektiriyor. O zorluklarla mücadele etmek için biraz daha fazla sabır ve dayanabilme gücünü de zaman içerisinde kazanıyor gibi olabilirsiniz. Daha gençken çünkü denemelerim olmuştu ve daha çabuk vazgeçmiştim. Tabii orada şey de olabilir. Yani burada Okan'la güçleri birleştirmek de yani doğru deneyim kombinasyonu katmış olabilir bize. Birimiz finans, birimiz teknoloji. Ama burada yıl olarak da deneyimlerimizin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir stratejik bir ortağımız var. Kendisi ile birlikte hareket ediyoruz bu tekli fatura sigortası alanında. Örneğin Allianz'la birlikte hareket etmek ve bir gizlilik sözleşmesi imzalamak bizim için bir kırılma noktası oldu. Platforma çok büyük bir değer kazandırdı. Bir diğer kırılma noktası yine Denizbank'la, NeoHub'la birlikte, Deniz Finansal Hizmetler grubuyla birlikte kurulmuş olan Neo Elektronik, onun hayata geçmesi de bir başka kırılım noktası oldu bizim için.
Yolun en başında arkadaş çevremizden aldığımız çok ufak yatırımlar oldu. Ama asıl tohum yatırımımızı Alesta Yatırım ve Sertaç Özinal'dan aldık. Kendilerinden aldığımız bu yatırım bizim için mesela çok önemli bir noktaydı. Büyük bir kırılım noktasıydı. Yakın çevremizin dışında birilerinin de bize inandığını görmek gerçekten çok mutlu etti bizi. Hatta kendileri fikrimize inandılar. Daha sonra bir devam yatırımı daha yaptılar. Bu yatırım sayesinde de ekibimizi büyütme fırsatımız oldu. Daha erken dönemde daha freelance arkadaşlarla ilerleyebiliyorken o yatırımdan sonra kendi kadromuzu kurduk. O arkadaşlar hala bizimle. Bu kadroyu kurmuş olmamız sayesinde de Neo Elektronik'i kurabildik. Bu yeni ürünümüzü geliştirebildik. Bence takıma inandılar. İş modeline de inanmış olmalılar mutlaka ama takıma daha çok inandıklarını düşünüyorum. Yani doğru bir deneyim kombinasyonu olduğunu gördüler diye düşünüyorum. Sektörde bağlantılarınızın olması gerekiyor çünkü çok kolay açılmıyor kapılar. O kapıların hatta size açılmadığını defalarca görüp tekrar bir hatırlatmanız gerekiyor kendinizi. Öyle dönemler oluyor ki yani hani belki hatırlatmaktan sıkılıyorsunuz bazen ama devam etmeniz lazım ve sonunda da gerçekten sektör, müşteriler, bağlantılar hani doğru bir kombinasyon yakalanıyor, doğru bir noktaya geliyor ve o anda artık akmaya başlıyor. Olmayacağını söylemek isteyen çok insan oldu. Buna benzer fikirler daha önce denendi. Bunlar zor işler diyenler oldu. Ama Okan bana bu fikri açtığında ben çok inandım. Yapabileceğimizi düşündüm. Doğru bir fikir olduğunu düşündüm. Gerçekten koşullar ne kadar zor olursa da olsun her zaman biz birlikte çalışmaktan çok keyif aldık ve kendi işimizi yapıyor olmaktan aldığımız keyif başka bir şeyle çok ölçülemez. Yani sıfırdan bir şey ortaya koymaktan alınan bir keyif başka bir şeyle çok ölçülemez. Bizim rakiplerimiz var. Örneğin çek alanında bir girişim var. Bu şekilde farklı faktörink firmalarından teklifler gösteren. Tedarikçi finansmanı alanında yine başarılı firmalar var. Bizim farkımız bu hem gömülü sigorta servisleri hem yani bütün vadeli alacakların temliki ve ödenmeme riskine karşı korunması gibi böyle bütünsel bir paket ortaya koyuyoruz. Buna inanıyoruz. Ve tabii Denizbank'la olan işbirliği de bizim için çok kıymetli bir fark yaratacak diye düşünüyoruz. Daha çok çalışıyorum, hafta sonu da çalışıyorum ama sürdürülemez bir çalışma tempom yok doğruyu söylemek gerekirse. Güzel bir hayat iş dengem var. Daha çok kendime göre organize edebiliyorum. Yani elbette müşterilerimizin ofis saatlerine uyuyoruz. Ama onun dışında ben ekstra yapmam gereken şeyleri kendi zamanıma uydurabiliyorum. Şu anda biz 8 kişi olduk. Bu seneyi 10 kişi olarak tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki senede kadroyu 2 katına kadar çıkartacağız gibi gözüküyor. Bazı şeyler hemen üniversiteden mezun olduktan sonra denenebilecek işler. Finans çok öyle değil. Yani gerçekten hani uzun yıllar deneyimlemiş olmak gerekiyor. Ondan sonra bence bu şeylere girişmek daha mantıklı. Önerebileceğim tek şey yani sabır, dirayet, kendini bilmek, ekibe karşı sabır ve hoşgörü. Bunlar çok önem kazanıyor. Yani her şey istediğinizden, düşündüğünüzden, ilk planladığınızdan çok daha uzun sürecek. Yani onu bilmek gerekiyor diye düşünüyorum.